Evet Eray Bey, Merhaba bugün Vasfi Bey. sizinle bir makinamızı daha anlatalım isterseniz birlikte. Bu 580 alüminyum işleme merkezi makinamız. İsterseniz teknik özelliklerinden siz başlayın. Sonrasında ben de bir iki bir şey ilave ederek makinamızı tanıtmaya çalışalım. Buyurun. Gördüğünüz gibi bu 580 bir makina. Makinamız 7 metre boyunda profili tek seferde işleyebilmektedir. Ayrıca 2 istasyon olarak çalışma özelliği vardır. Yani 4 mengeneden oluşan birinci istasyona 3200 mm boyunda profil koyulabilir. Ayrıca diğer bölümdeki Bu istasyona da yine 3200 boyunda profil Evet, koyulabiliyor. Yani iki koyulabiliyor. tane 3200'lük profili işleyebiliyoruz. Evet. Yani makina kesintisiz çalışma özelliğine sahip olmakta. Makina buradaki işlemi yaparken operatör diğer taraftaki profili yerleştirebilmekte. Yani parça değiştirme süresini kaybetmiyoruz. Direkt Evet. makine bir oraya bir Makine oraya hiç kesintisiz çalışabiliyor. çalışma işlemine devam edebiliyor. Minimum maksimum ölçülerine gelirsek maksimumda 200'de 200'lük profili işleyebiliyoruz. Evet. Minimumda bir limitimiz var mıydı? Minimum 500 milimetrelik profil işleyebiliyor. İki mengene arasında. Evet, iki mengene arasında işleyebiliyor. Genişlik ve yükseklik olarak eğer operasyon işlemler sadece üst yüzeyde ve yan yüzeyde ise 350 milimetre genişliğinde profili işleyebiliyor. Ama profilin her yüzeyinde işlem varsa 200 milimetrelik bir ebatta Evet. profili işlem Çok yapabiliyoruz. Genişlik bu şekilde, yükseklikte yaklaşık 200 milimetrelik profili işleyebilmekte. 12 tane takım var, artı bir tane testere var makinenin üzerinde. Makine üzerinde 2 tane magazin ünitesi, yani takımların bulunduğu ünite bulunmakta. Ünitenin bir tanesinde 12 adet takım bulunmakta. Bunlar kesici takımlar. Evet. Freze adını verdiğimiz kesici takımlar. Ayrıca makinenin üzerinde diğer bir testere ünitesi bulunuyor. Tam bu ünitenin arkasında. Biraz sonra çalıştırırken Bu ünitede de görünecek zaten testereler. 350 mm çapında destere bulunmakta. Evet. Kesme ve kertme operasyonları için. Testereyle tek seferde 100 milimetreye 100 milimetrelik profili kesebiliyoruz. Ama radyal bir hareketle 350 milimetre genişliğinde profiliyle radyal bir hareketle kesim yapabiliyoruz. Kesme işlemi yapabiliyoruz. Çok Yine doğru. burada makine güvenliği alan tarama cihazıyla sağlanmakta. Bunun dışında opsiyonel olarak talaş Talaş konveyörümüz konveyörü mevcut. koyulabilmekte. Makinenin sağında ve solunda dayamalar mevcut. Yine Evet. bu profilleri bu dayamalara dayayarak işlem yapabiliyoruz. Evet. Bugün örnek olarak size göstereceğimiz iki farklı işlem göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi cephe profili. Hem üzerinde kesme işlemi var, hem delik işlemi var, hem de kertme işlemi var. Diğer sağ tarafta da bir tane kapı profilimiz var. Yani solda cephe, sağda kapı işleyecek şekilde iki tane örnek göstereceğiz. Eray Bey, eğer ilave edeceğiniz bir şey yoksa makinenin çalışmasını Makinamız da genel olarak bu görelim. şekildedir. 7,5 kW gücünde bir HST spindle bulunmakta. Su soğutmalı bir spindle bu. Yani sürekli olarak çalışma özelliğine sahip bir spindle bu. Evet. Bunun dışında ilave edeceğim başka önemli bir bilgi Delta yok. CNC sistemi kullanıyoruz. Evet. Burada istersek programları USB flash memory ile makineye transfer ederek çalıştırabiliriz. İstersek de USB'de kayıtlı olan profil programlarını direkt USB üzerinden çalıştırabiliriz. Yani bu da bize bir hafıza sınırı koymuyor. Evet. İstediğiniz kadar programı oluşturup ister USB'den ister makineden çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Uzaktan bağlantı imkanına sahibiz. Mevcut. Şimdi isterseniz bir start verelim. Örnek Evet. makinenin çalışmasını da görelim. Bahsettiğim gibi bir tane cephe profili, bir tane kapı profili olarak. Ben şimdi makineyi otomatik konuma alıp startı veriyorum. Şu an yan yüzeyde delme işlemini yapıyor. Evet. Şu an hiç
yüzeyde bir delik işlemi var. Onu yapıyor. Bu arada içerideki kameralardan da görüntüye geçerek görebiliriz isterseniz. Şu an takım değiştirme işlemini yapacak makina. Gördüğünüz gibi magazin ünitesine takımı veriyor ve testere magazin ünitesinden 350 mm çapında testereyi alıyor. Yan yüzeylerde kesme işlemini yapacak, uç yüzeylerde.
işlediğimiz profilleri bir gösterip isterseniz. Nasıl? Yok. Orada kamerayı yaklaştırıp gördüğünüz gibi bu profilleri. Efendim buradan. Tamam, gidebilirler aslında, beklemesinler. Yok, bir şey yok. Serkan'la beraber şey yapın onu. Tamam. Gelirken cuma günü şey alacaklar, raporu. Tamam. Tamam oldu. Ben çekimdeyim. İki tane profili işledik. Bir tane cephe profili, bir tane de kapı profili. Profilin üzerinde ne işlem yaptığımızı gösterelim isterseniz. Burada gördüğünüz gibi 30 derecelik açıyla bir kesim yapıldı. Burada cephe profillerinin montajının yapıldığı iki tane delik delindi. Üst tarafta yine orta kayıt bağlamak için, cephe profillerinin orta kaydını bağlamak için iki tane delik delindi. Burada iki tane delik. Yine burada 45 derecelik bir kesim, bir kertme işlemi ve deliklerimiz delindi. Yani bir cephe profilinin üzerinde ne işlem varsa burada gördük. Yine bu tarafa geldiğimizde de burada da bir kapı profili işledik. Kapı profilinde yine örnek bir barel yeri, kol yeri ve kilit kanalından oluşan işlem yaptık. Her iki tarafında da 45 derecelik kesim var. Bu 5 eksen makinede örnek profillerde görüldüğü gibi bu işlemlerin hepsini yapabiliyoruz. Evet Eray Bey, şimdi eğer ilave edeceğiniz bir şey yoksa bu makineyi de böylece tanıtmış olduk. Yani gördüğünüz gibi makinamız hem kapı pencere sektörü hem de endüstriyel profiller için her türlü operasyonu yapabilme kabiliyetine sahiptir. Yani kullanıcılar rahatlıkla her türlü işlem için makinamızı kullanabilirler. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim kapatmadan önce. Bu makine Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da birçok ülkede birçok müşterimiz tarafından kullanılmakta ve gayet memnunlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Eray Bey, ederiz. size de teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.